Merhaba, bugün dolgu uygulamalarından bahsetmek istiyorum. Dolgu ile botoks çok birbirine karıştırılan materyaller. Dolgu adı üstünde kırışık olan bölgelerin ya da içe çökük olan bölgelerin doldurularak düzleştirilmesi ya da bazı illüzyonlarla ön plana çıkarmak istediğimiz yerlerin ön plana çıkarılması ya da burunda tercih ettiğimiz gibi burun ucu düşüklüğünü hafif yukarı kaldırarak burnun boyunun daha kısa imiş, daha kalkıkmış gibi gösterilmesini sağlayan materyaller. Dolguların çeşitleri neler? %80-90 oranında kullanılan hyaluronik asit, çapraz bağlı hyaluronik asit dolguları. Bunlar belli bir ömrü olan dolgu çeşitleri. Sıklıkla da bunu kullanıyoruz. Çünkü bunun bir antidotu var. Beğenmediğinizde ya da daha fazla uygulandığı bölgelerde hyaluronidaz dediğimiz bir enzimle bu dolguyu hemen eritip eski haline döndürme şansınız var. Bunun yanında kalsiyum hidroksiapatitten oluşan ya da diğer materyallerden oluşan dolgular da var. Bunların kalıcılık süreleri biraz daha farklı. Fakat dezavantajları bunların bir enzimi yok ve hemen eritilme şansı yok. Bunların tercih sebepleri farklı. Kalsiyum hidroksiapatit de tercih ediyorum tabii ama sıklıkla hyaluronik asit dolgularını daha çok tercih ediyorum. Biz nasıl yaş alıyoruz? Önce oradan başlayabiliriz. Bir çam ağacı gibi yaş almaya başlıyoruz aslına bakarsanız. Buradaki figürde görüldüğü gibi daha genç bir hanım ve daha yaş almış bir hanımefendi görüyorsunuz. Ve üstte kapattığım saydamda da yağ yastıkçıklarımız var. Bizim yüzümüzde var olan. Bu yağ yastıkçıkları hem yer çekiminin etkisiyle hem yaş almamıza bağlı olarak küçülmeye ve büzüşmeye başlıyor. Aynı şekilde kemik yapımız da küçülmeye ve kısalmaya başlıyor. Eskiden göz çevremizdeki mesafe böyleyken yaş aldığımızda göz çevremizdeki mesafe daha genişleyebiliyor. Ya da ileri yaşta çenemizin içeriye çökük olması, dudaklarımızın içeriye çökük olması ve çenenin öne doğru fırlatmış gibi gözükmesinin sebebi de yine buradaki kemik mesafelerimizin boylarının kısalmasından kaynaklanıyor. Bütün bunlar doğru analiz edildiğinde yaşımızın daha gerisinde yaş almak çok mümkün. Bu şu demek değil, biz 70 yaşına geldiğimizde 30'lu yaşlarda göstermeliyiz. Böyle sihirli bir değnek değsin, 1 ya da 2 mililitre dolguyla bunu yapalım anlamı taşımıyor mu söylediğim şey. Ne demek istiyorum? Aslında genç yaşlardan itibaren tam çizgilerimiz oturmadan bu çizgilenmelere güzel ve doğru materyallerle, doğru miktarda dolgu yapıldığında çok daha genç gösterme şansımız var. Başka bir insana benzemek değil bu kastettiğim şey. Sizin 20'li yaşlardaki, 30'lu yaşlardaki halinize geri dönmeniz. Ayşe'ye, Fatma'ya ya da ünlü herhangi birine benzemek olmamalı zaten çabanız. Sizin kendi genç yaş grubundaki gösterdiğiniz ifadenin aynını size geri kazandırmak olmalı hedefimiz. Burada neler yapıyoruz? Aslında çam ağacı gibi yaşlanıyoruz dediğimde bunu hep hastalarıma anlatıyorum ben ve bir ayna veriyorum. Siz neden mutsuzsunuz, neden rahatsızsınız diye soruyorum. Çam ağacından kastım önce gözyaşı oluğumuz oluşuyor. Göz altımızda bir çukurluk oluşuyor. Daha sonra nazolabiyalde bir çukurluk oluşuyor. Daha sonra da marionet dediğimiz çene hattında bir oluk oluşuyor. Ve dolayısıyla bu çene hattının düz gelmesini biraz dalgalı hale getiriyor. Şimdi dolgu yaparak bunları düzeltmek mümkün. Ama nazolabiyalde ya da orta yüzde çok fazla dolgu tercih etmek çıkıntılı, girintili olan yüz hatlarımızı biraz daha yastıksı hale getirip düzleştirmekte. Bu nedenle ben nazolabiyalimi düzleştirmek için başka seçenekler de bulabilirim yüzü analiz ederek. Ne yapıyorum? Elmacık kemiğime birazcık dolgu yapıyorum. Orta yüze biraz dolgu yapıyorum ve böylece buradaki kırışıklığı hem açmış oluyorum hem de yüzümün kendi sevimli ifadesini değiştirmemiş oluyorum.
Göz altında da aynı şekilde. Göz altı ovalına dolgu yaptığınızda elmacık kemiğinin hafif üstünü desteklemezseniz şayet o zaman bu dolgu bir süre sonra orada bir fazlalık varmış gibi gözükecektir. Ya da orta yüzünüz yeteri kadar volümlü değilse oraya yaptığınız dolgu daha çıkıntılı gözükecektir. Bu nedenle kişinin yüzünün doğru analiz edilmesi ve dolguların doğru planlara yerleştirilmesi çok çok önemli. Genç yaş grubunda en sık tercih edilen dolgulardan bir tanesi dudak dolgusu. Dudak dolgusunda da dudağın anatomik yapısına göre planlamak gerekiyor. Dudağın üst dudak genişliği ne kadar, alt dudak genişliği ne kadar, normal anatomide alt dudak ve üst dudak oranı nedir? Bunları göz önünde bulundurarak kişinin de isteği doğrultusunda çok belirgin dudak yapmak da mümkün, çok doğal dudak yapmak da mümkün. Yine çene hattında son zamanlarda çok popülerize olmuş çene line'ı, jawline denilen çene hattı belirginleştirmesi. Bu biraz daha hanımlarda maskülen bir görünüme sebep oluyor. Fakat son moda trendi bu olduğu için bu daha çekici geliyor insanlara ve burada keskin hatlar oluşturmak, elmacık kemiğimizi çıkıntılı yapmak, çene hattımızı daha belirgin yapmak tabii ki mümkün. Bunun için de çene anatomisine göre çenenin neresine dolgu koyacağımızı çok iyi analiz etmek gerekiyor. Bütün bunlar hesaplandığında dolgu hiçbir zaman sizin korktuğunuz gibi başka birine benzemenize ya da çirkin bir görünüm kazanmanıza, yapay olan bir görünüm kazanmanıza sebep olmayacaktır.